Bayanlar baylar sevgili çocuklar merhabalar. Kokpitten Kaptanınız konuşuyor efendim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pilot şapkalarını konuşacağız. Tarihi nedir, kaynağı nedir, yasal dayanağı nedir ve siz bu konuda en önemlisi ne düşünüyorsunuz? Bunları konuşacağız. Bende kalın efendim. Good afternoon, Brickyard 3601 9000 for 8. We have Delta. Brickyard 3601, your approach. Good afternoon, Newark altimeter 2990. Expect vectors IL less than way forward, right approach. 90, expecting 4 right, 3601. Order 129, turn left heading 070, 10 from Griddy 3000. Evet, nedir efendim bu pilot şapkaları? Nereden geliyor? Öncelikle biliyorsunuz Wright kardeşler uçuşun tarihiyle alakalı olarak çok önemli isimlerdir. 1903 senesinde Kuzey Carolina'da gerçekleştirmiş oldukları o tek motorlu ilk uçuşla havacılık tarihini başlatmışlardı. O dönemlerde tabii ki halkta şapka giyiliyordu. Aynı moda havacılıkta da devam ettirildi. Ancak havacılıkta şapka kullanımının başka sebepleri vardı. Soğuktan korunmak, işte pilotların başının bir yere çarpması esnasında bir yaralanma olmasın diye bir koruyucu olarak, bir kalkan olarak şapka kullanılıyordu. Daha sonra tabii pilotlar kahraman ilan edildiği için savaş sonrasında bu şapkalar moda oldu. Kıyafetin bir aksesuarı, bir parçası olarak kullanılmaya devam etti. İkinci Dünya Savaşı'nda da aslında durum çok değişmedi. Aynı şekilde pilotlar gene kahramandı. Ama burada bir değişiklik oldu. Birinci Dünya Savaşı'nda kokpitler açık iken İkinci Dünya Savaşı'nda artık kokpitler kapalı olmaya başladı. Üstü kapandı. Ama özellikle Rus pilotlar gene aynı şapkaları kullanmaya devam ettiler. Biliyorsunuz eskiden pilotların çoğu subaylardı ve subay şapkalarında işte bizim ülkemizde de kullanan aynıydı. Bir siperlikleri vardı, alınlıkları vardı ve tepede silindirik tepeliği vardı. O silindirin düzgün durması için onların içerisinde metal kasnak taşıyorlardı. Daha sonra onlar karton oldu. İşte o şapkaları kokpitte Rus pilotlar çıkarmadıkları için ve haberleşmeyi sağlamak maksadıyla mikrofonlar ve kulaklıklar kullanıldığı için bunları tabii ki o şapkaların üstüne geçirmek zorunda kaldılar. Ama o kulaklıklar tam oturmadı o şapkanın ergonomisinden dolayı. Dolayısıyla onlar da bir çözüm olsun diye o kasnakları içinden çıkardılar. Bu sefer de ne oldu? Yan tarafları basık, ön tarafları yüksek bir şapka modeli oluştu. Ama bu daha sonraları moda oldu ve hatta şöyle dendi. İşte şapkaların ne kadar yanları basık, ön tarafı dik vaziyette kalıyorsa bu rütbenin o kadar yüksek olduğu, tecrübenin o kadar yüksek olduğu anlamına geliyor. Çünkü bu kişi çok uçmuş demektir dendi ve bu şapkalar moda olmaya başladı. Bir de tarihte Charles Lindbergh vardır. 1927 senesinde Atlantik'i tek motorlu bir uçakla geçmiştir. 33 saat süren yolculuğun sonunda daha sonra Paris'teki bir akrobasi uçuşunda onun şapkasını kaybettiğini, düşürdüğünü söylerler daha doğrusu. O da birkaç gün sonrasında bir bayan tarafından tarlasında bulunur ve bunun da 70 sene sonra 80 bin euro civarına bir açık arttırımda satıldığı ve o şapkanın da o tarihlerde moda olduğu anlatılır. Peki sivil havacılıkta kullanımı nasıl oldu şapkaların? Sivil havacılıkta ilk 1931 senesinde Pan Amerika Hava Yolları'nda ilk defa görüldü bu şapkalar. Amerika'nın bayrak taşıyıcı firmasıydı. O dönemlerde uçan botlar dedikleri, yani denize inip kalkan uçaklar kullanılıyordu. Bunlar da sivil taşımacılık yapılıyordu. Tabii ki o dönemin kıyafetleri birazcık daha askeriye öykünen kıyafetler olduğu için biraz daha samimi, sıcak bir ortam yaratılsın diye kıyafetlerde değişikliğe gidilmeyi düşünüldü. Ve bu sefer de ne yapıldı? İşte hemen ilk çare olarak her zamanki gibi donanmaya müracaat edildi. Donanmanın giymiş olduğu o zamanki kıyafetler benimsendi. İşte onların da şapkaları beyazdı. Bu beyaz şapkaların kaynağı da oradan gelmektedir. Daha sonra tabii kıyafetlerle ilgili çok büyük değişiklikler oldu. 1950-60 yıllar havacılığın altın çağlarının yaşandığı dönemlerdir. O dönemlerde işte insanlar dediler ki, daha doğrusu üreticiler dediler ki insanlara daha böyle güven veren, huzur veren, kendilerini emniyette hissettiren güzel üniformalar dizayn etmek gerekir diye. O dönemlerde çoğunlukla eski dönemlerde işte kullanılmış olan ceket, pantolon, içerisine açık renkli bir gömlek ve kafada şapka olan elbiseler yaratıldı. Hatta bunlar defilelerde kullanıldı, defilelerde tanıtıldı ve çokça kullanıldı. Daha sonra 70'li 80'li yıllarda ise şirketler fazlalaşmaya ve büyümeye başlayınca kendi üniformalarını yaratmaya başladılar. Kendi amblemlerini taşıyan, kendi renklerinin kullanıldığı çeşit çeşit üniformalar bulundu. Bunu daha sonra 20. yüzyıldaki bir dalga takip etti. O zaman tabii kadın pilotlar
artık mezun olmaya ve görev almaya başladı. Tabii bu sefer şapkalar birazcık daha narin, birazcık daha ergonomik olmaya başladı. Şapkaların da tabii türleri ve çeşitleri o zamanlar daha fazla değişmeye başladı. İşte bu şapkalar nasıl oluyor? Güneşten korumak için bir siperliği var, bir alınlık. Orada genelde bir rozet, bir amblem olacak şekilde tasarlanan yuvarlak şapkalardı bunlar. Seneler içerisinde bunların şekli çok fazla değişmedi ama daha önce de dediğim gibi pilotların çoğunluğu subay olduğu için subayların tabii iki çeşit üniforması var aslında. Bir birlik içerisinde kullanmış oldukları, bir de birlik dışında kullanmış oldukları. Birlik dışında kullanılanlar birazcık daha cafcaflı, gösterişli, işte insanlara birazcık daha albenisi olan üniformalardır. Birlik içinde kullanılanlar ise daha rahat kıyafetler olur genelde. Bizim ülkemizde de böyle olmuştur. Son zamanlarda pilotlar işte tulumlarla, uçuş tulumlarıyla uçarlar. İşte onların da cepleri çok fazla olur. Onların gerek apoletlerinin altına, gerekse yan ceplerine girebilecek derecede küçük şapkalar üretilmek istendi ve bu sefer de kepler ortaya çıktı. İşte kepler moda oldu daha sonra. Son zamanların filmlerinde de bu kepleri görürsünüz. Özellikle Top Gun bizim dönemimizin çok güzel bir filmidir. O dönemde de bu kepleri görebilirsiniz. Peki pilotların bu konudaki görüşleri nasıl olmuş? Pilotlar açıkçası bu konuda ikiye ayrılıyor. Bazıları diyor ki işte bunların kullanımı çok kolay değil, taşınması çok kolay değil, ergonomik değil, işte başında insanın çok uzun süre taşıdığı zaman ağrı yapıyor, saç dökülmesine sebep oluyor gibi çeşitli sebepler sunarak bunları taşımak istemeyenler çoğunlukla açıkçası bence de haklılar. Ama bazı bir grup da var. Tabii ki onlar da diyorlar ki işte bu hem pilotun şanındandır hem de aslında kıyafetin bir parçasıdır dedikleri için şapkanın mutlaka taşınması gerektiğini söylüyorlar. Günümüzde bu durum nasıl? Günümüzde de şirketlerin kendi tasarrufunda aslında bunlar. Bununla ilgili yasal bir düzenleme yok. Bazıları şapkanın taşınmasını istiyor. Üniformalarını ona göre dizayn ettiriyor. Bazıları ise şapkaya gerek duymuyor. O yüzden bununla ilgili herhangi yasal bir düzenleme yok. Ama belki inanmayacaksınız, Boeing firmasının üretmiş olduğu uçaklarda hala daha kokpitte böyle küçük mandallar vardır. O mandallar işte bu şapkaların asılması içindir. Ben de açıkçası sizin görüşlerinizi çok merak ediyorum. Gerek bu havacılık sektörü içerisinde olsun, gerek bu konuyla alakası olmasın. Başka işlerle uğraşan kişiler, hatta ev hanımları bile. Sonuçta tabii pilotlar da sosyal varlıklar ve insan içinde dolaştığı için sizler de görüyorsunuz. Bu kıyafetler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunlar güzel mi? Şapkalar özellikle üniformanın bir parçası olması lazım mı? Bu türlü kıyafetleri gördüğünüz zaman size bunlar ne hissettiriyor? Bunları benimle paylaşmanızı istiyorum. Belki de sizin de bu sektöre bir katkınız olur. Bu şekilde görüş bildirerek. Evet efendim, bugün sizlerle pilot şapkalarının nereden geldiğini, tarihi dayanağını, prosedürlerini, gelişimini konuşmuş olduk. Yorumlarınızı mutlaka videonun altına bırakmayı unutmayın. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Her nerede yaşatılıyorsanız mutlu kalın, huzurlu kalın, hoşça kalın. Bir de beğen butonunu tıklamayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Kendinize çok iyi bakın efendim. Bay bay.